Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Tarifim için 2 adet yumurtayı genişçe bir kasenin içerisine alıyorum. Hemen üzerine 1 su bardağı şeker ilave ettikten sonra mikserin en yüksek devrinde şeker ve yumurta köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Bir su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Bu tarifte katı yağ kullanmayacağız. Sıvı yağla hazırladığımız günlerce bayatlamayan kıyır kıyır bir bisküvi tadında kurabiye hazırlayacağız. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Toplamda 4-5 su bardağı kadar un kullanacağım fakat kontrollü bir şekilde ekliyorum. 1 tatlı kaşığı Nescafe kullanacağım. İçerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı sıcak su ilave ettikten sonra kahve tamamen çözüldükten sonra unun üzerine döküyorum. 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin ilavesini yapıyorum. Yine mikserle karıştırmaya devam edeceğim. Sıvı yağ ile hazırladığımız için bu kurabiyeyi mikserle karıştırmanızı tavsiye ederim. Çok daha kolay bir şekilde toparlandığını göreceksiniz. Bu aşamaya geldikten sonra mikseri çıkaracağım. Elimle yoğurup şekil verme aşamasıyla devam edeceğim. Şu anda oldukça ele yapışan bir kıvamı var. O yüzden biraz daha un ilavesini yapacağım. Şöyle bir toparlayayım. Daha kıyır kıyır olmasını istediğim için 1 çay bardağı nişasta kullanacağım. Mısır nişastası ya da buğday nişastası hiç fark etmez. 1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz ve 1 çay bardağı da damla çikolata ilave edeceğim. Bu şekilde çocukların da çok seveceği birer kurabiye elde etmiş olacağız. Başta da söylemiş olduğum gibi kavanozlara koyun, günlerce taze kalacak bir kurabiye. Bisküvi tadında bir lezzeti oluyor. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden biraz daha un ilavesini yapıyorum. Kullandığım tüm miktarı videomun altında açıklamalar kısmında da ekleyeceğim. Spatulayı çıkarıp elimle güzelce yoğuracağım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Temiz elimle dokunduğum zaman şöyle göstermek istiyorum. Yumuşacık bir hamur elde ettik. Hamurdan büyükçe bir parça kopardıktan sonra rulo şeklini vereceğim. Şöyle alttan üstten de düzleştirdikten sonra bir patates dilimleyici yardımıyla küçük küçük parçalara ayıracağım. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu şekilde çok da güzel oluyor. Hemen 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Tamamen kızarmasına gerek yok. Pembeleştikten sonra fırından çıkaralım. 2-3 dakika kadar soğuduktan sonra hemen pudra şekerine buluyorum. Böylece hem görüntüsü daha güzel oluyor hem de lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Eğer tariflerimi deniyor ve beğeniyorsanız denemesini istediğiniz arkadaşlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz.
sıvı yağ ile hazırlamış olduğum bayatlamayacak bisküvi tadında kurabiyelerimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.